Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine bir çizgi film karakteri yapacağız. Renklerden de anlaşıldığı gibi Nilo'ya öreceğiz. Şimdi bunun için evdeki artan artık ipleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Ten rengin periya, bazı renklerin periya, bazıları da elinde olan ipler. Karışık yani. Bizim için önemli olan inceliklerinin aynı olması. Markadan ziyade ip kalınlıkları aynı olmalı. Mesela bu birazcık kalın. Bunları çekiyorum. Çektiğim zaman inceliyor. Bu şekilde de inceliklerini ayarlayabiliyoruz. Şimdi Nilo'ya için bunları kenara bırakalım. Daha sonra zaten videonun altına açıklama bölümüne kaç adet gittiklerini yazacağım, neler gerektiğini. Şu an yeni başlıyoruz. Tam bir bilgim benim de yok. Şimdi önce bir kolumu hazırladım. Elimizi, kolumuzu. Şimdi bu elleri LOL bebek tarifimle birebir aynı yaptım. Çekimler zor oluyor böyle küçük şeyleri örmek. O yüzden bunları hazırladım. Aynı tarif birebir sağ ve sol şeklinde aynısını yapacağız arkadaşlar. Orada en son 18 sık iğne kalıyordu bilekte. Ben bir sıra daha azaltarak 16'ya düşürdüm. Tek yapacağımız bu. 18 olana kadar aynı örüyoruz. Şuradan sayarsak birleştirdiğimiz sıra 1 diye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örüyoruz. Aynı tarifle 8. sıramızda iki yandan bir daha azaltarak sayımızı 16'ya düşüreceğiz. Şimdi buradan başlıyoruz tarifimize. Notunuzu alırken LOL bebeğin elinde 8. sıra diye yazın. Bu videonun altına linkini bırakacağım. LOL bebeğin el tarifini oradan izleyerek örebilirsiniz. Şimdi 8.'den başlıyorum. Şimdi şu yana gelene kadar elimi yanına gelene kadar tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tek bir azalt ve kalan 2 taneye tek batıyoruz. Sıramızı bitirdik. 8. sıramızda da 2 tane azaltma yaptık. Sayımız 16'ya düştü. Şimdi bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şöyle sıra başımızı bu tarafa alalım. Bu sol el, pardon bu sağ el, bu da sol el. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece sıra başımız birinin iç kısımda, birinin elinin üstüne denk gelmekte. Tek yapacağımız aynısını yapmak. 9 sıra düz öreceğiz. Evet, 9 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 18. sıradayız. Bir tane arttırma yapacağız. Şöyle elimin yan kısmına getireceğim arttırmamı. Sağ ve sol
sadece şu küçük parmağımızı hizasına yapmanız yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Bu sağ elde bu şekilde denk geliyor yana doğru. Sol elde şu onun başlangıcı burada. Burada da 2 4 orada yine ben ortaya getirmişim mesela. 4 tane örüp bir arttırmışım. Burada yine aynı olabilir. 6 7 örüp şuraya gelebilir. Çok önemli değil bunlar. Yan kısma gelmiş olsa yeter. Veya şöyle ortaya da olabilir. Bunlar çok sıkıntı değil. Önemli olan bir tane arttırma yapmamız. Şimdi geri kalan sık iğnelerime de tek batıp sayımız 17'ye çıktı. Şimdi bundan sonra yine 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. 2 4 5. Şimdi 24. sıradayız. Başlangıçtan itibaren 11 tane sık iğneme tek battım. Yine ortaya elimin iç kısmına ortasına bir tane arttırıyorum. Geri kalan 3 taneye tek batıyorum. ...12, 13 tane tek batmışım. 13 tek, bir artır yaptım. 3 tane tek. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Elimizin şu iç kısmına gelen bir yere bir tane arttırıyoruz. Ve sayımız 18'e çıktı. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Daha sonra sarıya geçeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi sarı ipimizle devam ediyoruz. Evet, ipimizi önce bir sabitliyoruz. Ve sıra başımız ilk birinci ilmek kaydırmaya batıyoruz. 3 taneydi. Birinciye batıp içinden geçiriyoruz. Bu sıramızı hepsine ilmek kaydıracağız. Yani CC yapacağız. Bu birinci. Çok sıkış yapmayın. Daha sonra zor oluyor çünkü içine tığın geçmesi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 18 tane ilmek kaydırdım. En son şu başladığımız yere de batarak burayı birleştirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi şunun içine batarak devam ediyoruz. Bir de arkadaki ten renginden de alarak
Her birine tek batıyoruz. Zincirin görüntüsünün içine batıyoruz. Arkadaki katı alıp bir de ten renginden aldım. Sık iğne örüyoruz. Buraya bir de arkadan ten renginden bir de arkadan evet, sıra sonuna kadar bu şekilde hepsini tek batalım. Evet, 18 tane sık iğnemi tamamladım. Bundan sonra 5 sıra düz öreceğiz. Şimdi ondan önce şuradaki kazak görüntümüzü yapalım. Şimdi yumağın içinden ipimi çektim. Şöyle biraz uzun bırakıp ilmek sabitledim ipimi. Şimdi buradan şöyle iç kısımdan başlayacağım görünmesin diye. Elimin iç kısmına gelen yerden şuradaki tek katlara ipimi tutturdum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Sahte trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe tek batalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekli trabzan yani HDC yapıyoruz. En sondaki ilmeği ben çift batmıştım diğerindekinde. Böyle bir rahatlama payı olsun diye. Evet, en sondakine çift battım. İpimi biraz uzun kestim. Şuradaki ilk başladığımıza batıp ipimizi buradan geçirdik. Şimdi bu ipleri de içeriye çekelim. Tam dipten bu şekilde bunları da içeriye birbirine bağlayalım. Evet. Bu da bitti. Şöyle kazak görüntüsü de verdik. İçini biraz elyaf dolduralım. Çok da aşırı doldurmuyorum. Evet, şimdi 5 sıra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
5 sıra düz öreceğiz. Evet, toplam 5 sıra düz örgümüzü tamamladık ve 2 tane ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Şimdi kesiyoruz. Toplam parmaklardan hariç şuradan başladığımız eklediğimiz yerden sayıyoruz. Toplam 31 sıra ördük ve kollarımız hazır. Bu şekilde sağ ve sol şeklinde. Şimdi ayağımıza başlayalım. Evet, şimdi Nilo'muzun ayağını bacağını öreceğiz. Şimdi birinciyi ördüm. İkinciyi de aynısını öreceğiz. Sadece şuradaki düğmesini farklı yapacağız. Bir buradayken diğer bacağını bu tarafa bakacak şekilde dikeceğiz. Şimdi bunu bu tarafa diktiğim için bu sol ayak olmuş oldu. Tabanından başlıyoruz. Normalde Nilo'nun tabanı beyaz. Ben altı çok böyle kirlenmesi istemediğim için tabanına yine aynı renk yaptım. Bu çizgiyle zaten altı çok görünmüyor. Şöyle yaptığımda şu çizgiyi devam ettirdim. Üzerine gittim. Şimdi isteyen beyaz yapabilir yani. Ben dediğim gibi yine böyle pembeli yapacağım. Hemen tabanımıza başlayalım. Tığım yine 2.20, 3 numara 2.20. Evet, 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Birinciyi atlayıp ikincinin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Beş tane zincire tek batalım. 1 2 3 4 ve 5 tane tek battım. Son kalan zincirimin içine 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, köşemizi dövmüş olduk. Şimdi buradaki zincirlerimize de 5 tane zincire tek batıyoruz. 2 3 4 ve 5. Evet, birinci sıramızı bitirdik. 18 tane sık iğnemiz oldu. Hemen ipimizi takalım sıra başımızı belirlemek için. Evet, şimdi ikinci sıramızda ilk 3 tane sık iğnemizi çift batacağız. Peş peşe 3 tane arttırmış olacağız. Şimdi o birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdık. 5 tane zincire sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 5 tane tek battım. Diğer köşemize geldik. 5 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü, dördüncü,
Beşinci arttırma. Geri kalan 5 sık iğneye tek batıyoruz. İkinci sıramızı bitirmiş olduk. Yine 8 tane arttırma yaptık. 5 burun kısmında, 3 topuk kısmında 26 sık iğneye ulaştık. Şimdi 3. sıradayız. Bir tane tek, bir çift batalım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 6 tane sık iğneye tek batıyoruz. 3. Evet, 6 tek battım. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Yine toplam 5 tane arttırma yaptık. 3 de burada. Geri kalan 5 tane sık iğneye tek batıyoruz. 3. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 34 sık iğneye ulaştık. Evet, şimdi 4. sıradayız. İki tane tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırmamızı yaptık. 7 sık iğneye tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battık. 1 arttır. 2 tane tek. 1 arttır. 2 tek. 1 arttır. 2 tek. 1 arttır. 2 tek. 1 arttır. Evet. 5 tane arttırdık. 3 de yine topuk kısmında 8 tane arttırışımı yaptım. Kalan 5 sık iğneye tek batıyoruz. ...42 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 4. sırayı bitirdik. Şimdi bu sıramızda şöyle döneceğiz. Şu son olanı ilmek kaydıracağım. Son sık iğnemi ilmek kaydırdım. Orada potluk yapmasın diye. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi evet, bir zincir çekip dönüyoruz. Böyle şimdi ters bize bakacak arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı 42 tane CC yapacağız. Şöyle hemen buradan ilk ilmekten batarak içinden geçiyorum. Tekrar her ilmeğe batıp içinden geçiyoruz.
Çok sıkı iş yapmayın. Rahat çalışın. Daha sonra zorlanırsanız evet, sıra sonuna kadar 42 tane CC yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. 42 tane sık iğne CC yaptık. İlk yaptığımızda batarak birleştiriyoruz. İki ucu içinden geçirdim. Bir zincir çekip dönüyoruz. Tekrar tabanın düz yüzü bize bakacak. Şimdi artık normal yukarıya çıkacağız. Döne döne düz öreceğiz. Yine 42 tane sık iğneye tek batacağız arkadaşlar. Şu alttakine değil de bir üstteki sık iğnemize batıyoruz. Böyle yaptığımızda diyelim ki CC'ler altta böyle taban görüntüsünde olacak. Çift taban gibi. Şurada alttaki CC'lere batmıyoruz. Bir üstteki sık iğneye batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. 42 tane sık iğneye tek battım. Şimdi toplam 5 sıra düz öreceğiz. Şimdi birinci yaptım. 4 sıra daha döne döne düz öreceğim. Her ilmeğe tek batacağım. Evet, düz örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Ondan önce şu beyaz kısmımızı yapalım. Daha büyüyünce zorlaşıyor çünkü. İsteyen, zorlanmayanlar daha önden, daha sonra yapabilir. 5 sıra düz ördükten sonra da yapabilir. Ben şimdi hemen daha da büyümeden yapacağım. İpimi sabitliyorum. Arka ortadan başlayacağım bunun için. Bunu yandan başlamışım. Aynı başlangıç öyle yapalım yine. Madem oradan başlamışım. Şöyle bu diğer bacakta bu tarafa bakacak. İsterseniz şuradan başlayalım. Başlangıç yerlerimiz işte yani kalsın, görünmesin. Şuradan ipimi arkadan çekeceğim. Buradan giriyorum. Bu tarafa çekiyoruz. Şimdi şuradaki birinci sıranın dibine batıyorum. Tabanın ilk başlangıç yerine çekip içinden geçiyoruz. Batıyoruz, çekip içinden geçiyoruz. Daha sonra yaptığınızda bunu böyle görünmüyor. Zor oluyor o yüzden. En iyisi böyle hemen şimdi sıcağıyla yapmak. Her ilmeğe batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. CC yapıyoruz. Sıradakine batıp şu arkadan böyle alıyorsunuz. İçinden geçirdik. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi dibine batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. En son aynı başlandığım yere oraya batarak birleştirdik. İpimi biraz uzun kesip şöyle bunu aynı yere batıp içeri çekeceğiz. Şöyle bıraktım ucu. Aynı yerden girip
ipi içeriye çekiyoruz. Evet, burası birleşmiş oldu. Şimdi bunları da birbirine bağlayalım. Tekrar düz örgümüze devam edelim. Toplam 5 sıra düz öreceğiz. 2 sırayı örmüş oldum. 3 sıram kaldı. Evet, burayı da bağlamış olduk. Sağlamlaştırdık. Şu şekilde. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 11. sıradayız. Azaltma yapacağız. 14 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 14 tane tek battım. 12 tane sık iğneyi peş peşe 12 tane azaltma yapıyoruz. Birinci yaptım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane peş peşe azaltma yaptık. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. 3, 4 ve 30 tane sık iğnemiz kaldı. Affedersiniz. Şimdi 12. sıradayız. 3 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, bir azalt, 3 tane tek, 1, 2, 3, bir azalt, 4 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi bundan sonra 12 tane sık iğneye HDC yapacağız. Tığın üstüne bir kere aldım. Batıp çıkıp hepsini bir kapatıyoruz. Tekrar batıp çıkıp kapattık. Sahte trabzan yapacağız. Toplam 12 tane. 12 tane sık iğneye tek batıyoruz. HDC olarak. Evet. 12 tane HDC yaptık. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. 3 ve 4. Evet, 12. sırayı bitirdik. 28 tane sık iğnemiz kaldı. 2 tane azaltma yapmıştık. Şimdi 13. sıradayız. Şimdi 12 sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3. Evet, 12 tane tek battım. Yine 6 tane peş peşe azaltıyoruz.
Birinci azaltma. Evet, ikinci azaltma. Üçüncü azaltma. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı azaltma. Peş peşe 6 tane azaltma yaptık. Ve ayakkabımızı oluşturduk. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 14. sıramızdayız ve burayı FLO'dan öreceğiz. Yani şuradaki öndeki tek katlardan yapacağız. Şurası sıra başımız. Hepsine tek batıyoruz. Alttan tığımı giriyorum. Şu şekilde öndeki tek kata örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve 3 tane ilmek kaydırarak sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimizi kestik. Şimdi buradan sonra mavi ile devam edeceğiz. Şuraya içine de dondurma kapağından kalıp kestim. Bunu da koyalım. Evet, sonra tekrar düzeltiriz. Şimdi maviyi alalım. Evet, ipimizi sabitliyoruz. Sıra başına tekrar aynı kaldığımız yerden içindeki tek katlardan şöyle tek katlara batıyoruz. Her birine 22 tane sık iğne yapıyoruz. Yerleri belli zaten. Şuradaki düz BLO'lar, FLO'lar örmüştük. Bunlar BLO'lar kaldı bu tarafta. Bunları da maviye örüyoruz. Böyle devam edelim. Her birine tek batıyoruz. Evet, 15. sıramızı bitirdik. İşte bundan sonra 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Tekrar sıra başına geldik. Hemen yanındakinden birincide batarak devam ediyoruz. Döne döne. Evet, 7 sıra düz ördüm arkadaşlar. İlk BLO'dan ördüğümle beraber toplam 8 sıra örmüş olduk. Şimdi bu sıramızda da yine hepsine tek batacağız. FLO'dan öreceğiz. Yani şöyle yine alttan girip öndeki tek kattan sadece örgümüzü yapacağız. Öndeki tek kata
tek batıyoruz. 22 tane sık iğne olarak. Evet, çorabımızın yerini hazırlamış olduk. Evet, sıra sonuna geldim ve yine 3 tane ilmek kaydırarak sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çektim. Evet, 23. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi beyazla devam edeceğiz. Evet, beyazımızla da yine BLO'dan öreceğiz. Buradaki içerideki şu tek katlara. Şu ipi de içeriye çekelim. Şu tek kattan aşağıya çekiyorum. Şuradaki aralardan da geçireceğim. Evet. İpimizi yine sabitleyelim. Kaldığımız yerden ilk ilmeğe batıyorum. Şimdi bu sıramızda 21 tane ilmek yapacağız. Bir tane atlayalım veya azaltma yapalım. Arka ortada bir tane azaltalım. 3 4 5 bir tane atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. 6 7 19 20 ve 21 tane sık iğneyi tek battım öndeki tek katlara. Şimdi bundan sonra hep düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmayacağız. Toplam 19 sıra. Bununla beraber 20 sıra olmuş olacak. Bu 20. Bundan sonra 19 sıra düz örelim. Şimdi şuradaki pembeyi yapalım. Daha da dikmesi kolay olsun. Bu arada bacağımı da doldurdum. Şöyle bir pembeyle yapacağım. Elimde olan bir ip. Evet, şimdi 11 tane zincir çekelim. İpi sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. 10 tane zincire tek batıyoruz. Sık iğne olarak. Şu ipi de araya koyalım. Arada yanında yürütelim. İçinde kalsın. Evet, 10 tane tek battık. Sıra sonuna geldik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bu tarafa yine 10 tane sık iğneye tek batıyoruz.
9 ve 10 tane tek battık. Bir zincir dönüyoruz. Yine 10 tane tek batalım. Evet, toplam 3 sıra ördük. İpi biraz uzun keselim. Dikmek için. Evet, ördüğümüz parçayı ayağımızın üzerine tam ortalayalım. Şöyle iğne yapalım en iyisi. Şöyle toplu iğneyle şöyle tutturuyoruz. Evet, şimdi bunu buraya dikelim. Dikişimizi de bitirdik. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Düğmemi de bu şekilde dediğim gibi bu tarafa yapmıştım. Bu sol oldu. Bunu da buraya yapacağız. Bu da sağ olacak. Sağ bacak, sol bacak. Bu şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar, düğmemi diktim. Biri sağ, biri sol yapmış olduk. Bundan sonra tekrar düz örmeye devam edeceğim. Şimdi sahur vakti, sahur hazırlıklarımı yapacağım. Daha sonra yine ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.